Kanalıma hoş geldiniz. Ben deniz adamı Hakan Yavuz Yılmaz. Akdeniz'in incisi Antalya'da yaşadığımızı biliyorsunuz arkadaşlar. Akdeniz'de yaşayıp da balık avını sevmeyen tabii ki yoktur. En sevenlerden bir tanesi de benim arkadaşlar. Haftanın 2 günü balıkta geçiyor. Evet, anladığınız gibi arkadaşlar bugünkü konumuz balık avlamasıyla ilgili. İçeriğimiz balık avlamaya ilk adım atan kardeşlerimize neler yapması gerektiğini, hangi malzemeleri kullanması gerektiğini, nerede avlamasının gerektiğini veya hangi yemleri kullanması gerektiğini kısaca anlatıyor olacağız arkadaşlar. Bize anlatacak profesyonel arkadaşımız da Kemal Yiğit kardeşimiz. Yiğit Balık Av Market sahibi Kemal Yiğit kardeşimiz anlatacak. Kemal kardeşimizin yanına gideceğiz şimdi arkadaşlar. Balıkla alakalı, avlamayla alakalı ne gerekiyorsa sizleri bu konuda bilgilendireceğiz arkadaşlar. Gelin videomuza geçelim. Biraz önce de bahsettiğimiz gibi Antalya'nın en keskin balıkçılarından bir tanesi Kemal Yiğit kardeşimizin yanındayız. Kendisinin av marketi var. Şimdi önce Kemal Yiğit kimdir? Geçmişten bugüne nasıl geldi? Ondan biraz bize bahsetsin. Kaptanlığın var geçmişte zannedersem. Evet. Biraz arkadaşlarımıza bahset bakalım. Kemal Yiğit kimmiş? Yat kaptanlığı devam etti. İşte bir 11 senem geçti. Yani Akdeniz bölgesinde yani hemen hemen gitmediğim yer, koy, Mesela liman. en uzak nereye gittin? Antalya'dan varsayalım. İstanbul'da mıydın? Neredeydin yat kaptanı olurken? Yat kaptanı Antalya'da yaptım. Antalya. En uzak gittiğin yer neresi en mesela uzak Kemal? gittiğim yer İtalya. İtalya kıyılarına kadar gittim. Arkadaşlar Antalya'dan İtalya'ya yatla gidiyor yani dikkatinizi çekerim. Kolay bir şey değil bu yani. Yani İtalya'dan buraya yat getirdik. Yani İstanbul buradan çıkıyorduk biz bir haftaya da zaten buradan koy demeyelim de liman bir haftaya zaten İstanbul'a varıp geliyorduk. Bizim rahmetli bir Rüstem Cömertoğlu vardı. Onun kaptanlığını da yaptım ben. 8-9 sene onun yanında çalıştım. Katamaran hatta dünya turu bile yapacaktık. Neredeyse ama nasıl Direkten olmadı. mi döndünüz? Direkten döndük. Onun için özel bir yat bile getirttirdik. Lagon. 440 lagon yelkenli. Yani o zaman 2009'da biz niyetlenmiştik. 2009 yılında bir uzak yol yapalım, dünya turu yapalım diye. Nasip olmadı. Sonra motor yat tarzına döndük. Bir 200 senede öyle devam ettik. Yani bayağı bir yer gezdik rahmetliyle. Anladım. Peki şimdi şunu öğrenmek istiyorum ben. Yani o süreçten, kaptanlık sürecinden Evet. Kemal Yiğit Av Market'e nasıl döndün, nasıl geldin? Hani içinde tabii ki balıkçılıkla alakalı mutlaka bir şey vardı. Ya illa ki şimdi mesela diyelim ki biz kaptanlık yaptık ama kaptan nedir? Denizle ilişkimiz. Hayat denizde geçiyor. Hayat tabii. denizde. Nasıl? Tabii dışarıdan belki kolay gelir, hoş gelir ama işin içine girdiğiniz zaman hiç öyle değil. Ne oluyor? Buradan mesela çıkıyorsunuz diyelim ki ilk rotan diyelim ki Kaş. Evet. Buradan Kaş'a kadar mesela teknenin belli bir limit hızları vardır. Ona göre mesela gidiyorsun gittiğin geldiğin yer bizim için. Yolcu için ne bileyim gezi için gelen farklı görüyor ama biz hep aynı yerlere gidip geldiğimiz için ya normalde sürüne gidiyorsun. Anladım. Boş zamanını nasıl değerlendirdin? Balık avlayarak. Yani doğal olarak. bizde o zaman nasıldı? Bizim çıklıklarımız vardı. Benim hatta iki tarafımda hem iskele hem sancak tarafıma çıklık koyardım. Rapala salardım. İlla ki buradan seyir halindeyken bir 6-7 nat seyir yaparken ne bileyim bir palamut alırdım. Burada çıkmayan balıkları da aldım. Yelken balığı mesela çok nadir gelen bir balıktır. Balığı, evet. Yelken balığı bile yakaladım. 13-14 kiloluk balık, kılıç balığı yakaladım. Bunlar hep çıktık. Tabii açık deniz olmasının da Açık, faydası abi. var tabii doğal olarak. Ama tabii illa ki geliyor, alıyorsun ama ne oluyor? Bir limanda durdun limanda yemiyorsun da veriyorsun. Alın arkadaşlar bunu yiyin. diyorsunuz. Yani. Ama tabii ki kaptanlıktan daha ağır basmış balık sevdası herhalde illa ki ki. böyle bir yerlere sahip olmuşsun süreç içerisinde. Yani bu nasıl diyeyim? Bu balık işi hırs gibi. Hobi, ayrı bir hobi. Hırslanıyorsun. Mesela bir insan nasıl tiryakisi olur, bir sigaranın tiryakisi olur, alkolün tiryakisi. Balık da böyle bir şey. Zararlı şeylerden bahsediyoruz ama değil mi? Ama tiryaki yönünden. Tamam. Yani eşdeğer yaparsak Genç kardeşlerimiz de bizi izledikleri için. Evet. Ya balık ya güzel bir hobi. Balık tutmak, hele bir de o balığın adrenalini almak. Nasıl diyeyim böyle bir stres atmak isteyen insanlar var, arkadaşlarımız var. Yani ben buradan mesela ben Antalya'da oturuyorum. Antalya'da yapıyorum ama ben Bodrum'a gidiyorum. Çok iyi biliyorum. Birlikte çok gidiyoruz zaten. Ama Bodrum'da ben şu telefonum bile yani kapatıyorum. Niye? Ya balık.
Ya balık Yani işine tabii. girdiğiniz zaman her şeyi unutuyorsunuz. Her şeyden geçiyorsunuz. Sırf bütün enerjinizi balığa sarf ediyorsunuz. Kafanız, beyniniz de balıkta. Bu Ne arada oluyor? lafını da kesmeyeceğim. Arkadaşlar görüyorsunuz. Kemal kardeşimiz kendi yaptığı tişörtlerden Evet. markasını taşıyan bize hediye etti. Öncelikle çok teşekkür ediyoruz Rica ona. ederim. Bir şey daha sormak istiyorum. Antalya'da zannedersem 2 tane yerim var. Evet. Bir tanesi burası. Uncalı girişinin sapağının karşısında hemen. Diğeri Diğeri Konya altında. Atatürk Bulvarı diye geçiyor. Konyaaltı cadde üzerinde yine. Yani iki şubemizde geceli gündüzlü 7/24 hizmet vermeye devam ediyoruz. ne kadar oldu? Mesela burayı açalı ne kadar oldu? Ben burayı açalı bu sene 7. sene. 7. sene maşallah. Orası herhalde 2 sene, 2,5 sene oldu. 2,5 sene oldu. 2,5 senede orası oldu. Berdibinde de vardı bir şubemiz. Pandemiden dolayı orayı kapatmak zorunda kaldık. Şimdi şöyle bir soru sorayım ben sana. Hani çok geniş manalı olacak bu soru ama şimdi ben bu işi hiç bilmeyen bir adamım. Ama balık avlamak istiyorum. Şimdi bunun bana maliyetini hani en cüzi şekilde, fazla da cebimizi yormayacak şekilde veya işte nerede balık avlayacağımızı veya hangi yemleri kullanacağımızı. Yani standart bir ortamda hani sıfırdan ben balık konusunda cahil Evet, birisiyim, sağ ol. av konusunda cahil birisiyim. Sana geldim. Evet. Kemal kardeşim beni bir donat bakalım dedim. Öncelikle maliyetlerle veya malzemelerle alakalı kısa bir bilgi verirsen bize. Olur. Seviniriz. Var. Şimdi böyle müşterilerimiz de var. Hı hı. Geliyor işte hiç yani oltayla alakası yok, balıkla alakası olmayan insanlarımız çok geliyor. Bizim bu düzergahımız genelde bir de kamp düzergahı olduğu için işte kamp için gidiyor adam. Ya denizde vakit yani boş zamanlarımızı değerlendirelim, nasıl balık tutarız, nasıl yem kullanabiliriz diye tabii ki çok geliyor. Şimdi nasıl diyelim? Şimdi makinenin iyisi var, orta seviyesi var. Gamışın da öyle. Amatör çok işi bilmiyorsa bizim yani seçenek sunacağımız makinalardan mesela set halinde kıyıdan gidiyorsa bu adam diyoruz ki bizde mesela numune olarak şu tarzda bir makina. Kıyıdan gidiyor derken yani kıyıdan avlıyorsa. Yani kıyıdan gidecekse. Ha tamam okey. Şimdi bu bir kıyıdan giden var bir de tekneden giden var. Tamam. Kıyıdan gidecekse bizim mesela şöyle diyoruz mesela bunlar bizim stok kamış dediğimiz yani bu tarzda teleskopiklerde en ucuz kamıştır. Evet. Yani ortalama bize Ortalama şu set halinde makinede grafik kafadır yani plastik deyimli, dil deyimli plastik misinesi üstünde hazır. Bu sistemde bu şekilde bu tam teşkil yani 200 yani 100 gram da kurşunu atar tarzda bunu söylüyoruz biz müşterimize izah ediyoruz. Hı hı. Bunun fiyatı şu anda 250 lira. Başlangıç fiyatı. Yani bir amatör oltası yaklaşık olarak ortalama hani yeni daha av başlayacak bir şey için 250 lira civarında tabii bu tarz şekilde yükseliyor. takım isterse bunun tabii seçeneği de var. Mesela makara sarılmış 100 metrelik misinelerimiz de var. İğnesi, kurşunun üstüne takılmış. Takım halinde hazır. Yani 20 liraya da var, 40 liraya da var. Anladım. Ama bu makine, elde kendi attığımız tabii, şeyler. aynen. Diyorsun, evet. Kasnak halinde diyoruz biz buna. Ama bu şekilde set halinde makine ve kamış istersen bu. Anladım. Yani, Peki tekne içinde aynı şekilde tekne içinde var orada. Yani başlangıç grafik kafa dediğimiz makinelerde pek yani değişmiyor. Teknede ve kıyıda da kullanabildiği tarz makinelerde pek değişiklik olmuyor ama kamışlarda değişir. Yani ne olur? Özelliklerine göre. Evet. Tabii kamışlarda Karbon değişiyor. fiberler gibi birçok özellik taşıyan şeyler var. Peki şimdi yem olarak ne diyelim? Hani klasik sayılacak birkaç tane yem çeşidi var zaten bildiğim kadarıyla yanlış Şimdi bilmiyorsam. mesela yanıç da iş yapar. Yanıç bizim burada popüler geçer. Milano avında falan. Yanıç her türlü balık gelir. Tavuğa her türlü balık gelir. Bunun tarzında karides. Karidese her türlü balık gelir. Yani balığın yani yemem diyemeyeceği bir yemektir. Akşam balığında, akşam yani genelde bizim burada sabah suyu, akşam suyu dediğimiz bir de akşam sörf tarzında sörfçü arkadaşlarımız var. Uzun şeylerle avlıyor değil mi? Onlar da genelde akşam sünnes, İzmir'den gelen bir sünnes yemimiz vardır. Canlı yem diye geçer bir de bu. Bir de boru kurdu vardır. Genelde tercih edilen de sünnes ve boru kurdudur. Boru kurdunun bir özelliği de zannedersem suda fosforlu bir özelliği var. Renk veriyor galiba suda. İspirto rengi bir alışılmadır ama canlısında böyle kendi hayvan kımıldadıkça böyle bir fosforlu bir ışık veriyor. Aynen fosforumsu bir gösteriş yapıyor. Sünnes de blow tarzıdır. Sülnez de aynı şekilde ama gece avcılığında daha çok tercih edilen bir yemdir bunlar. Sülnez bu şey değil mi? Böcek gibi büyükçe bir şey var. Yok İzmir'den geliyor bu. Kabuklu. Ha tamam sarıyorsun lastik iple sardığımız şeyden bahsediyorsun. Bu biraz melasilidir. Bunu yani
Yani her insan, her balıkçı yani beceremez onu. Genelde sörfçüler kullanır onu, bu yemi. Hı hı. Sörfçüler de yani verimli bir yemdir. Şimdi özellikle biliyorsun Antalya bölgesinde yaşadığımız için Antalya'da ilk baştan şey diyelim, kıyıdan avlayacak arkadaşlarımız için tavsiye edebileceğin ve hangi balıkların bulunduğu bölgeler olabilir, onları da iletmiş olalım buradan arkadaşlara. Evet. Yani hepsini sayma da şeyler belli olmasın, yerler belli olmasın. Ya şimdi şöyle diyeyim, mevsimine göre balık tarzı değişiyor. Hı hı. Her mevsim, yani nasıl Antalya bizim biraz körfez tarzı olduğu için genelde bizim burada gelip geçici balık oluyor. Anladım. Gelip geçici, mesela kefalimiz sabittir, levrek sabittir. Yani buna benzer mırmır sabittir. Mesela Ya sabittir derken her mevsim yani olan her mı? mevsim çıkabilen bir balıktır bunlar. Ama çoğu balık vardır. Mesela gelip geçici, mesela diyelim ki lambuka. Hayvan kıyıya da gidiyor, derine de gidiyor. Derine, yani Bir de onlar grup halinde dolaşıyorlar lambuka tabii, grubu halinde, değil genelde mi? palamut da, torik de o tarzıdır. Hı hı. Yani mevsimsel geçişlerde mesela çupranın geçiş bir güzergahı vardır. Geçiş, yani yumurtalama zamanı ya da yumurtadan çıkıp dönme zamanları vardır. Belli bir tarihleri, zamanı vardır. Mevsimsel geçişleri vardır. Yani sen diyorsun ki kısaca ben söylemeyeceğim yerleri. Ya Bunu demeye yer çalışıyorum olarak yani mera diyelim biz de. Ya bizim yer olarak belli bir yerlerimiz var. Mesela diyelim ki Konyaaltı Sahilinden bahsediyoruz. Sahilinden bahsedelim. Bunu da zaten yazın genelde turizm açık olduğu için sahiller Müsaade etmiyorlar fazla. müsaade edilmiyor. Evet. Bu adam nereye gidecek? Ya Yedi Mehmetlerin oraya gider, ya Varyant'ın altına gider. Bu tarafta desen işte belli bir yine aynı şeyde Sarısu. Sarısu'da da Çatıca, kısmen var Topça. galiba. Evet. Aynen. Yani genelde bizim koy, ya bizim Antalya'da zaten doğru düzgün bir koyumuz yok. Yok evet. Bir adamız var, Sıçan Adası. Ya orada da balık alalım. İmkanı Yani. yok zaten. Öbür yani bizim Ege gibi şey gibi değildir. Ha, balık var mı? Var. Balık mevsimsel. Mesela şu anda yazın, şu anda ağırlıklı kefalimiz olur. Meşhurdur. Yani. Sokar olur. Milanur dediğimiz Milanur çoktur. Bu tarz şimdi kıyıcı balık, yani kıyıdan giden çoğu hobidaşımız bu balıkların peşine Yani düşer. kuzuda yakaladıklarını iddia Kuzu ediyorlar şeyden, kıyıdan ama. Gelir. Yani. İşte tabii kuzu da iniyor. Haram balık olduğu için yani avlanmaya geliyor kıyıya. O arada ne oluyor? Mesela rapalıya denk gelir, yeme denk gelir. Yani yalancı balık deriz bu tarzda. Atlar. Haram balık çünkü. Anladım. Yani kuzu da gelir, zargana da gelir, torik de gelir ki geliyor bunlar. Yani yakalanabilen bir balık. Ben mesela 63 kiloluk kıyıdan kuzu yakalandım. Resmi varsa da hemen koyacağım Bende yok. arkadaşlara. Ama müşterim yakaladı. Ha, Biliyorum okey. yani orada. Artı sörf kamışıyla yakaladı bunu. Ayhan abi belki duymuşsundur, sörf kamışıyla. Şimdi şöyle yapalım. Hani kısaca hani arkamızda gördüğümüz malzemeler var. Hani isim olarak bahsedersen daha sonra da bir sürpriz konuğumuz olacak galiba. Onunla Evet. ufak bir sohbet yapacağız zaten. Evet. Şimdi arkadaşlar bazı malzemeler koyduk buraya. Hani aslında bu konu çok detaylı bir konu ama Kemal bize hani ufak ufak göstersin biraz da. Evet, şimdi bizim burada yani genelde tutulan balıklar, bunlar su üstü, minnof, jack pro diye genelde levrek avında, yani nasıl diyeyim size, baraguda da kullanılır, turna da kullanılabilir. Atçek gibi mi bunlar? Atçek ama bunlar su üstü. Su üstünde. Su üstü yani. Kurşunsuz kullanıyoruz yani bunları. Kurşunsuz, traline kadar yani gelebilecek hayvan. Levrek, genelde bizim burada levrek ağırlıklıdır. Bir de rengarenk çok güzeller Tabii, ya. şu da papır dediğimiz Gösterelim papır bunu da. tarzı. Bu da su üstüdür. Bunu spinle, LRF kamışıyla atabilirler. Gramaj olarak bunlar 6 gram, 4 gram, 6 gram, 13, 20 grama kadar gidebiliyor. Şurada da var. Bunlar da gagalı. Bu bayağı meşhurdur. Prenses, Kaydo, Prenses diye geçer. Belki duymuştur arkadaşlarımız. Kaydo. Aynen Kaydo ama bu prensestir. Yılların şeyidir, bu markasıdır. Prenses Yani özelliği- tanınmış bir rapalıdır. Ha, rapalar açısından Yani şöyle deneyimli, göstereyim size. yani vidaları vardır. Yani Pulları üzerinde. üzerindeki pulları falan güzeldir. Glow'dur aynı zamanda. Su içinde çok parlıyor herhalde. Tabii, Kendini yani çok gösteren bir özelliği var Biz bir galiba. makinesiyle 3000'lik bir makineyle bu, yani 3000'lik ya da 4000'lik makineyle gagalı olduğu için 30-35 santim dalma özelliğine sahip rapalardır. Güzel. Yani güzeldir ama çoğu arkadaşımız bunu bilmez. Hem glow hem pulları falan özeldir. Bu da aynı şekilde gagalıdır. Bunların biraz gramajı ağırdır. Genelde spinle kullanılır. Levrek ağında bu.
güzel bir rapaladır. Beyaz dediğimiz simli. Bayağı bir güzeldir. Gramaj olarak da bunun gramı ortalama 20'den 18'den başlar 25-27'ye kadar çıkabilen bir özelliğe sahiptir bu da. Bilye. Aynı zamanda bunun içinde bilye vardır. Bilye Denge açısından mı? denge değil, ses tıkırdıyor. Bu karada mesela Evet. belli bir ses alırsınız ama denizde öyle değildir. En ufak titreşimde bayağı bir titreşim yapar bunun içindeki şey. Bu da balığı tabii ki yani nasıl bir insanoğlu bir yerden yüksek bir ses ya da bir alımlı bir ses geldiği zaman bakarsa balık da aynı şekildedir. İlgisini çekiyor balığın balığın. dikkatini çekiyor diyelim. Peki şimdi şöyle, bana bunu verdin. Evet. Bunda tamam sen yazıyorsun, senin reklamın var. Ben senin üstündeki şeye bakıyorum şimdi. Burada birçok marka var. Evet. Dön şöyle arkanda görsün arkadaşlar. Aynen. Birçok marka var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi güzel de bir şeye benziyor. Bu nedir? Bunu bize Ya bu birazcık bizim, bahset bakalım. Ayhan Bey'in Ayhan Bey, yani. Ayhan Bey'i tanıt bize bir. Ayhan Bey lodos balıkçılığının sahibidir. İstanbul Evet. lodos balıkçılığı. Yani şöyle diyeyim, Türkiye distribütörü bizim mesela dükkanda sattığımız ürünleri yani şöyle ortalama %70'i biz Ayhan Bey'le çalışırız. Tamam. Bu %70'inde bu %70'inin malının bize gelen malının %40'ı Japondur. Birebir Japondur. Çok güzel. Japonya'dan ihracat yaptığı malları. Hani belli bir markaların arkasında dururuz. O zaman bugün şanslı bir günümüzdeyiz Evet, herhalde, değil mi? Ayhan Bey de zaten Ayhan Bey de bu çok güzel arada galiba. ziyaretimize geldi zaten. Gelsin Ayhan Bey de yanımıza o Merhabalar. zaman. Merhaba abi. Merhaba. Abi hoş geldin. Tekrar hoş geldin. O zaman Ayhan Bey de birazcık kendisinden bahsetsin Merhabalar. bize. Ben de Lodos Balıkçılık'tan Ayhan. Kısa bir Akdeniz seyahatimiz vardı. Müşterileri ziyaretimiz. Biz de işte Yiğit Balık Av Malzemelerine geldik. Kemal kardeşimizi ziyarette bulunuyoruz. Ne tesadüf ki siz de burada bir çekimdesiniz. Sağ olun. Ben de teşekkür ederiz. üzerine denk geldim. Güzel oldu. Güzel oldu. Sizleri de tanımak güzeldi. Sağ olun. En azından bu konuyla alakalı Evet. ilgilenen arkadaşlarımıza da Aynen. güzel bilgiler vereceğinize eminim ben. Ya biz biraz Lodos balıkçılıktan bahsedeyim. Tabii. Kemal kardeşimizin de üzerinde olduğu Evet. bir arkadan Evet. döner misin? Şu gördüğünüz markaların Türkiye'de distribütörlüğünü yapıyoruz. 2008-2009 sezonunda bu firmamızı kurduk. Kendim 22-23 senedir bu sektördeyim. Yani balık malzemeleriyle ilgili ihtisas yaptım diyebilirim. İnşallah. Yani ithalat yapıyoruz. İşte Japonya'dan, Kore'den, Çin biraz ağırlıklı, İtalya grubu var, Polonya grubu var. Yani Türkiye'de olması gereken markaların distribütörünü yapıyoruz. Türkiye'de ortalama yaklaşık 1000 tane noktamız var. Bu noktalara bu ürünleri servis ediyoruz bir şekilde, getiriyoruz. Fuarlara katılıyoruz. Yeni öğrendiğimiz bilgileri arkadaşlarımızla paylaşıyoruz. Tabii hobidaşlarımıza aktarmaları için biz de elimizden geleni yapıyoruz. Maşallah, çok yani bu güzel. şekilde ortalama 15 senedir kendi firmam, daha önce de işte 8-9 senedir yaklaşık başka bir firmada da balık malzemeleri hayatım oldu yani ortalama 22 senedir oldu. Peki Ayhan Bey, balıkla aranız nasıl? Av konusunda Ya peki? aslında biz çok balığa gidemiyoruz. Hani derler ya İş yoğunluğuyla alakalı tabii bu. terzi söküğünü dikemez Evet. diye bir meşhur deyim vardır. Ama biz işin pratik kısmında çok az olsak da teorik kısmında bayağı bilgiye sahibiz. Çünkü bunların yapıldığı yerlerde, fabrikalarda, fuarlarda, katılımlarda bulunuyoruz. Yani öğreniyoruz bu ürünleri. Sanki birebir kullanıyormuşuz gibi, yaşıyormuşuz gibi bu ürünleri getiriyoruz bilgilerimizle arkadaşlara. Tabii onlar da daha profesyoneller, kendileri gidiyorlar balığa. Evet. Onlarla yani birbirini tamamladığı zaman daha iyi oluyor. Tabii hobidaşlarımıza aktarılıyor bu ürünler. Biz de o zaman daha mutlu oluyoruz. Tabii. Böyle güzel. Peki, balığa yeni başlayacak arkadaşlar tavsiyeler var mı? Ya ben balıkçılıkla alakalı şöyle bir şey söyleyebilirim. Balık eşittir sağlık. Ben önce Değil mi? buradan başladım. Evet. Yani balık bir tutku, balık yakalamak. Aslında derler ki hastalık ama biz hastalık demiyoruz. Biz buna bir tutku diyoruz. Ya ne bileyim mesela kahve ortamından, işte ne bileyim zararlı ortamlardan uzaklaşıp bir deniz kenarında, bir gölde, bir barajda, bir akarsuda yani bu keyfi yapmak çok güzel bir şey. Evet, çok iyi bir spor. gerçekten. Sonra önemli bir spor yani öyle diyelim. Yani sportif balıkçılar kısmındayız zaten biz de. Yani bunu şiddetle ben herkese tavsiye ederim. İnanın ruhumuz dinleniyor emin denizin olun, üstünde evet zaten. şu an ekonomi, piyasa biraz dalgalı ama yine de ucuza mal edilecek bir hobi yani bu. Böyle diye söylüyorum. Evet, kesinlikle. Çünkü her kesime hitap edecek ürün var. Evet. Tabii ki arkadaşlar profesyonellik yani profesyonel adım attığında
ürünler değişebiliyor ama her keseye uygun ürünler mevcut yani. Evet. Şimdi tabii doğal olarak sizler bizden çok daha profesyonelsiniz bu konuda. Yani tabii bu işin bir kıyı boyutu var, bir de işte deniz üstü boyutu var. Hani tekne boyutu var tabii ki. Tekneden avlanması var. Hani kullanılan malzemeler, kalitesi, markaları, bunlardan da kısaca yeni hobidaşlarımıza bahsedebilirsek. Tabii bahsederiz. Şimdi şöyle, yani kıyıdan avlamakla tekneden avlamak bir olmuyor. İkisi çok farklı bir detay. Kıyıdan işte daha uzun kamışlarla, spin tarzı kamışlarla veya surf tarzı kamışlarla yakın, uzak gibi mesafeler atabilmek. Buna uygun kombinde makinası, ipi vesairesi veya işte kullanılan sahte ile alakalı veya silikonla alakalı ürünler bu sınıfa giriyor. Evet. Teknede ise apayrı. Tekne zaten hani şöyle bir şey. Uzağa atma derdimiz genelde olmuyor zaten teknede. balık Evet. altımızda. Yani. Orada da artık değişik aksiyon. Ama biz şöyle bir tanıtalım. Maria grubunun mesela metal flicker denilen bir jiki. Gördüğünüz gibi glowlu 60 gram. Tabii bunun 80, 100, 120, 150, 200 gramına kadar çıkıyor. Kemal de zaten şundan sağlam bir Yani sağlam bir torik almıştık zaten, çok iyi hatırlıyorum. Japon ürünlerin avantajı diğer ürünlere göre çok daha sağlam. Yani boyaları kolay atmayan. Çok dayanıklı bir de malzeme gerçekten hakkını verilerek yapılan bir ürün oluyor. Biraz pahalı oluyor ama kalite anlamında balık yakalanma. Zaten pahalı da olsa uzun süre kullanabiliyorsunuz tabii, bunu yani. Tekrar almanız gerekmiyor. Mucho diye bahsettiğimiz Mucho Lucer diye, bunun da tabii bir sürü videoları var. Yani Lodos balıkçılıktan da arkadaşlar izleyebilirler. Kıyıdan da atılabilir bu jig, tekneden de atılabilir bu jig. Tekneden de spin yapan arkadaşlar var. Tekneden de açık yapan arkadaşlar var. Buna alınır. Jigçilik bu. Bir de bizim Pro Hunter grubumuz var. Pro Hunter grubunda şu üzerinde görmüş olduğunuz kamış mesela çok değerli bir kamıştır bu. Bu kamışlar size hani ben şöyle izah edeyim. Tam U olur. Aksiyon ona göredir. Hepsinin farklı atarları vardır. Bunlar pi değerinde ölçülür, atıyorum 1, 2, 1, 3 gibi. Yani bunlar gram aksiyonlarıyla 100-300 gibi, 2-400 gibi, 200-400 gibi atarlara çıkar. Bir de bizim Kaido grubumuz var. Evet, Bu bayağı derin su avcılığında başarılı. Tercih de edilen bir marka zannedersem. Evet, Türkiye'de zaten de öyle. şu an elimizde yok. Stoklara kısa bir süre içerisinde girecek. Yine dediğim gibi iyi balık av malzemelerinden temin edebilirler. Kaido'nun da daha yeni ürünleri de gelecek. Ağustos sonu gibi, Eylül gibi makinaları vesaireleri gelecek. Arkadaşlarımıza tavsiye ederiz. Yani böyle diye bitirelim. O zaman Ayhan Bey çok teşekkür ediyoruz Rica size. ederim, Çok sağ olun rica verdiğiniz ederim. bilgilerden dolayı. Görüşmek üzere. Şimdi demin Ayhan Bey de bize gerçekten çok doyurucu bilgiler verdi. Evet. Ama çalışmalarınızın %70'i, yani aldığın malzemelerin %70'i de aynı firmadan olduğunu söyledi. Peki Tabii. şimdi burada senin arkanda gördüğüm markalardan ben işte 3-4 tanesini bize burada sağ olsun gösterdiler. Evet. Bir aşağıda 3-4 marka daha var. Evet. Göster bakalım, senin elinde bu markalar var mı? Hadi bakayım. Bizde tabii ki yani çalıştığımız firmaların tabii ki elimizde olan hepsi, yani hemen hemen bütün markalar vardır. Tamam, yani, görelim o zaman. Biz görelim bakalım neymiş, nasılmış. Mesela Buradan örnek ver bize, göster. Mesela Şimdi Tubertin'in özelliği ne? Hani bulamıyoruz, edemiyoruz diyorsun. Hani bu makinenin bir özelliği olmalı ki hani diğer makinalardan hani atıyorum bunun içindeki bilye fazladır, çekim kuvveti fazladır, işte atım kuvveti fazladır. Yani bir özelliği var ki yani çok tercih şimdi ediliyor. ben bu işi yapıyorsam, yani yaparak, bilinçli olarak ben Tubertin'i tercih ederim. Her zaman tercih etmişimdir. Mesela bizim çoğu hobidaşımız diyelim, arkadaşlarımız, müşterilerimiz mesela İtalyan tarzı, bir İtalyandır, orijinal İtalyandır. Hı hı. Ama Japon firması üretiyor bunu. Bizim Exuma, Ryobi Exuma'lar vardır. Ryobi'ler. Bu Ryobi'den bir tık daha üstündür. Esas orijinali bu Tubertini'dir. Anladım. Bunun yani nasıl diyeyim, bunun bir mesela bir alt markası Ryobi'dir. Normalde şimdi bu Türkiye'ye fazla gelen bir marka değil bu. Yani Tubertini olarak Şimdi fazla Avrupa'da çok kullanılan, tercih edilen bir marka olmasından kaynaklı olarak mı ya bizim daha şöyle böyle ya, beğeniliyor, Türkiye'de seviliyor? bizim, yani Türkiye'de bizim hobidaşlarımız genelde Ryobi'ye alışmışlar. Ryobi. Ryobi ile bu ya asas aynı yerde üretiliyor bunlar. Tamam. Böyle diye. Biraz daha Ryobi'ye göre bu biraz daha dayanıklı, daha dizaynlı. Nasıl diyeyim, mesela bu 5000'lik bir makine, 5500 bir makine. Bunun yani jig'de de kullanabilir, keteze de kullanabilir, her şeyde kullanabilir. Şöyle göstereyim ben size bunu. Bu göbekten bilişimlidir. Bakın bunların farklıdır.
rüyo gibi, ekstremagilar gibi değildir. Buradan direkt bu göbeğe bağlantılıdır. Anladım. Yani drive'ı çok yüksek bir makinedir. Bunu mesela bunların denenmiş şeyler de vardı. Bunu tuzlu suda, tatlı suda her yerde kullanabilirsiniz. Bunu şöyle diyelim, denize atın. 2 gün sonra gidip denizden alın, çekin. Aynı seviyesini, aynı performansını koyun. Evet, nerede kalmıştık? Serka mesela, Tubertini Serka. Bu silikonlarımız bayağı meşhurdur. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Levrek avında olsun. Genelde levrek avında, tralde, bunlar kıyıdan tercih edilen markalardır. Haydon'un yani daha güzel levrek avında yani tercih ettireceğim, tavsiye edebileceğim güzel karidestir bunlar. Haydo. Yani denenmişliği vardır, videoları vardır. UV'dir. Her türlü levrek avcılığında kullanılabilen tek karides desem yeridir yani. Şöyle küçük silikonlarımız vardır yine. Kıyı balıkçılıklar, levrekte kullanılabilir. Yani asistli bunlar 7 grama kadar, 8-10 grama kadar kullanılabilen silikonlarımızdır. Yine bunlar Jackson'dur. Tubertini diye geçer genelde. Tubertini balıdır bunlar. Yani şunları söyledik. LRF'de, spin'de gramajına göre kullanılabilir. Levrek avcılığında özellikle çok tercih edilen markalardır. Evet Kemal, Lodos Balıkçılık gerçekten bu konuda kendini bayağı geliştirmiş bir firma gibi duruyor. Evet. Zaten kullanılan malzemelerden ve geri dönüşlerden sen zaten alacağın cevapları alıyorsundur ki tabii. Memnun olduğunu düşünüyorum. Yani şimdi şöyle, tabii bizim çeşidimiz çoktur. Yani Lodos Balıkçılık'tan işte bizim distribütörümüz. Biz bayi olarak yani nasıl diyeyim, ipinden tutun, kamışından tutun, makinasından, kovasına kadar belli bir yani markalara üretilmiş yani bize gönderebildiği markalar. Mesela Nippon. Mesela şu Nippon Boss. Ben yani misli olayından Boss. Belki şu Boss markası. Bu da bak Lodos Balıkçılığa aittir. Ben bunu kullanıyorum. Efsane bir şey ama bu. Çok güzel bir çok dayanıklı bir malzeme. Bak şöyle yakından göstereyim. Boss. Boss mesela bunu balıkçı sektöründe bilmeyen yani bu mislilerin nasıl bir tarzda, nasıl bir dayanıklı, sağlam olduğunu bilmeyen şimdi bizim milletimiz genelde şu dilden anlıyor. Kaç kilo çeker? Mesela bunların çakmaları var. Bazı firmalar yapıyorlar ama Nippon Boss olacak böyle. Yarı hayalet. Yani bunu suda görünmeyen yani arkadaşlar. Ya tuzlu suda. Tuzlu suda yarı karbon, yarı filament diye geçer bu. Yani balık algılamakta zorluk çekiyor yani değil mi sonuçta? Tabii mesela Milanur avcılığında, kefal avcılığında Milanur dediğimiz balık çok uyanık bir balıktır. Evet. Bunda mesela Milanur avcıları daha iyi bilir bunu. Milanur zaten böyle bir acayip bir şeyler yapıyorlar, sarıyorlar ekmek böyle falan. Yani çok asabi balıktır. Nasıl diye asabi? Ürkek balıktır. Hı hı. Yani misine bağlantısı olduğu zaman şey yapmıyor, pek yanaşmıyor zaten değil mi? Aynen. Ya ama bunda bak mesela Milanur avcıları bu kostümün nasıl bir işe yaradığını bilir. Bu balık av malzemeleri ve bu çeşitli şeyler dışında Kemal'in başka bir aktivitesi de var. Evet. Balık turları düzenliyor arkadaşlar Antalya'da. Balıkçı barınağından çıkıyor tekneler. Sen kendin bahset bakalım birazcık. Hani Antalya'da olup da gitmek isteyen arkadaşlarla alakalı. Ya tabii genelde bizim kendi müşterimiz olsun, başka yerden müşterimiz olsun. Mesela balık keteze dediğimiz bizim barbun, mercan, izmarit tarzı keteze tabiriyle tutarız. Ya ketezeyi de şöyle açıklayalım. Keteze de hani tekne üstünden balık avlamak yani. Aynen. Demir atarak ya da atmadan. Ne diyorsunuz? Bırakıyorsunuz ya tekneyi. Alarga diyorsunuz. Yani. Çapasız veya çapalı deniz üstünde balık avlamak yani. Yani aynen o balık turları yapıyoruz. Golyoz turu, büyük balık turlarımız var. Daha tam başlamadık büyük balığa. Yakın zamanda işte bir 5-10 gün içerisinde başlayacağız nasip olursa. Yani tarihi de söyleyelim. Bugün gün ayın kaçı? Ya 27.05.2022 Mayıs ayındayız yani. Aynen işte Haziran'ın 5'i gibi başlayacağız artık büyük balığa da. Yani şimdi bu sene geç kaldı normalde yani Mayıs 10 bilemediğiniz Mayıs 15'te başlardı büyük balık. Yok ama yok. Bu sene girmedi. Bu sene nadir geliyor şu anda işte 8-10 kiloluklar var ama yani diyelim ki 30 tekne varsa 1-2 tekneyi ancak buluyor. Onu da alabilen alıyor, alamayan kalıyor öyle. Tabii o da işi zevksizleştiriyor. Yani şimdi yani büyük balık yani şimdi herkes büyük balık derdinde. Şimdi mesela çoğu müşterimiz der ki ya garanti ya balığın garantisi olmaz. Nasıl kısmetimize varsa olur. Bir de şey söyleyeceğim, senin Bodrum turları da var. Onlardan da bahsedersen biraz. Bodrum turumuzda işte 6. aya kadar, 6. aydan sonra sonlandıracağız. 11. aya kadar bekleme sürecine girecek artık. Hı-hı. Bizim burada da öyle. Mesela keteze dediğimiz bizim küçük balık. Mesela sabah gidip de saat 3-4 gibi döndüğümüz balık yazın
nadir vurur. Mesela diyelim ki kışın mesela bizim burada balık sezonu nedir? Tekneyle Keteze turu Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. Çok güzel geçer. Yani nasıl diyeyim? Adam başı mesela bizim buranın barbunu, mercanı meşhurdur. Neye meşhur? Sercan, mercan çok güzel. Sercan, Mercan. Çok güzel. Hele bir yani. de bir gıdgıdımız vardır. Of, sormayın. Yani sormayın. biz Bodrum'a gideriz. Yani bizim çupra bile o şekilde, bundan büyük balık bile o şekilde kendini hissettirmiyor. Bizim gıdgıdımız tak böyle. Yani balığı yukarı gelirken zannediyorsunuz ki yani torik geliyor. Aynen öyle. O kadar berbat bir şey ama gerçekten hani kötü bir balık diye değerlendirmeyin. Yapmasını bildiğiniz zaman gerçekten çok lezzetli bir balık. Lokum gibi balık. Lokum gibi Onun bir balık. sıkıntısı pullarının ince olması sadece. Anladım. Başka bir sıkıntısı yoktur. Gece avcılığı da var galiba. Golyoz ve istavrit şu anda iyi, güzel yiyor. Ama biraz daha zaman var onun da yani. Çıktı mı güzel geliyor. Yani şöyle 800 gram, 700 gramlık golyozlar var şu anda. Güzel. Yani onda işte tam ayın dönme şekline bağlı. Bir dolunay oluyor, bir ay oluyor. Tam karanlıkta girdiğimiz zaman... Onun devamı da ne zamana kadar? Onun da belli bir süresi o var Ağustos'un sonuna kadar sürer. Devam ediyor. Sürer. Neye sürer? Yani haram balık girdikçe o da yani palamut girecek, girecek, lambuka başlayacak. Bizim sürekli aksiyon halinde gider bundan sonra. Tabii onlar bizim büyük balık olduğu için kaçırıyorlar onları. Ya keteze ayrı, şimdi büyük balık girecek artık. Keteze ne olur? 6. ayda biraz ara verir. Nasıl ara verir? Mesela sabah suyunda giderseniz 2 saatlik bir zaman diliminde tutabilir. Ama ondan sonra mesela ben balıkçı olarak mesela teknelerim varken ben şu anda mesela tercih ketezeye pek gitmem. Niye? Yani müşteri balığa gidiyoruz deyip de götürüp de balık tutturmadan döndürmek olmaz. Niye olmaz? Yani Mevsimi olmaz bu iş yani. Yani gıdıkla olmaz. Niye? Belli bir mevsimleri var ketezenin. Bizim yaptığımız şu anda işte golyoz turu olur, büyük balık turu olur, bir de sabah turlarımız olur. Bunun haricinde işte gezi turu, yüzme turu, mangaldı, bu tarz şeylerle. Yüzme falan yani şeyler yüzme, var. Yani. aynen. Balığa giden arkadaşlarımız var mı? Var. Balıkçılık yani sırf bu geçimini sağlayan insanlar, arkadaşlarımız var. Onlar derin suları tercih ediyorlardı. Yani mecburen ketezeye çıkmak zorunda. Ketezeye çıkıyor tabii ne oluyor? O da arayıp buluyor. Bir şekilde buluyor. Başka ya sabah suyunda denk getiriyor ya akşam suyunda denk getiriyor. Müşterisini memnun etmek zorunda. Peki arkadaşlar şimdi seninle bağlantı kurmak isteyen insanlar olacak. Akdeniz biliyorsun. Evet. Birçok yerden bağlantı kurmak isteyen, balık avlamak isteyen kardeşlerimiz olacaktır. Sana nasıl ulaşacakları ben şöyle sorayım sana. Sizin Facebook'ta bir grubunuz var diye biliyorum. Var. Ne diye geçiyor? Yiğit Av Malzemeleri diye geçiyor. Yiğit Av Malzemeleri. Öyle peki, kurduk. Öyle devam ediyor. İşte bayağı da bir şeyin var galiba orada. Takipçi var diye biliyorum ben. Var. Peki Instagram'da nasıl ulaşacaklar? Instagram'da aynı Yiğit Av Malzemeleri diye geçiyor. Instagram'da da Yiğit Balık Av Malzemeleri. YouTube'dan da Yiğit Balık Av Malzemeleri diye kanallarımız var. Kemal Yiğit olarak var. Eğer balık turuna çıkmak isterseniz vereceğim aşağıdaki numaralardan zaten Kemal kardeşimize Yiğit Balık Av Market'e ulaşabilirsiniz. Kendilerine bugün bize vakit ayırdıkları için yoğunlukta gördüğünüz gibi telefonlar durmadan çalıyor, müşteriler geliyor, kesmek zorunda kalıyoruz ama yani gerekli bilgileri verdiler bize. Gerçekten kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Selamlar, sevgiler deyip yanlarından ayrılıyoruz arkadaşlar. Çok sağ olun. Görüşürüz kardeşim.